Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. Profesör Doktor Demet Soylu, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunuyum. 23 yıllık hekimim. Daha sonrasında Silahlı Kuvvetlere girdim. Türk Hava Kuvvetleri'nde tabip subay olarak görev yaptım. Askeriyeden ayrıldıktan sonra Amerika'da çocuk alerji ve immünoloji alanında çalıştım. Döndükten sonra da Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yine sosyal pediatri alanında master yaptım. Şimdi de kendi kliniğimde görevime devam ediyorum. 2 alanım var aslında. Sosyal pediatri ana alanım. Sosyal pediatri demek bebeği doğumdan itibaren alıp büyüten, 18 yaşı bitirene kadar çocuklar bizim alanımızda oluyorlar. O çocuğun emzirmesi, anne sütü, tamamlayıcı besinlere geçişi, aşıları, büyümesi çok hoş olmayan bir konu ama çocuk istismarı da tabii ki çok önemli bir konu. O da bizim alanımız aynı zamanda. Türkiye'de hangi aşılar yapılacak, çocuklara hangi aşıların yapılması gerekiyor? Bunları düşünen, karar veren alanda sosyal pediatridir. Bunun yanı sıra alerji immünoloji eğitimimden ve ilgi alanım olması nedeniyle de alerji hastalarına da tabii ki bakıyorum. Bunlar da besin alerjilerinden tutun da astım, atopik dermatit yani egzamalı çocuklarda bu grubun içerisine giriyor. Şu anda gribal enfeksiyonlar çok fazla. Her gün sayısız çocuk görüyoruz. Viral enfeksiyonların arttığı bir dönemdeyiz. Özellikle de domuz gribi olarak bilinen influenza enfeksiyonları, RSV enfeksiyonları son günlerde giderek artan oranlarda karşımıza çıkıyor. Tabii ki bunun bizim için şöyle bir önemi var alerji demişken. Özellikle gribal enfeksiyonlar astım hastalarında atakların artmasına neden oluyor. Atakların tetiklenmesindeki en önemli faktörlerden birisi de gribal enfeksiyonlardır. O yüzden bu çocuklarımızın ailelerinin biraz daha bu konuda alert olmaları gerekiyor. Yani çocuklarda bir viral enfeksiyon bulguları başladığı anda hemen bizlere, hekimlerine başvurmalarını öneriyoruz. Evet, aileleri buradaki en önemli önerimiz zaten astım alerjinin, tüm alerjilerin aslında bunun içerisinde atopik dermatitten tutun da alerjik rinit, alerjik konjonktivite kadar tüm alerjilerde önemli olan bir konu var ki çevresel ajanların kontrol edilmesi. Yani tetikleyicilerin ortadan kaldırılması. Burada kastettiğimiz şey şu. Örneğin alerjik çocuklar yün yatakta yatamazlar. Yün yorgan, yün yastık, yün yatak. Bunlar astımı tetikleyici faktörlerdir. Bu çocukların peluş dediğimiz üzerleri tüylü oyuncaklarla oynamalarını istemiyoruz. Bunun yerine daha çok kadife gibi üstü düz oyuncaklarla ya da bebeklerle oynamaları, erkek çocukların araba gibi oyuncaklarla oynaması ama peluş oyuncaklardan biraz uzak durmak gerekmekte. Tüylü battaniyeler, peluş battaniyeler ya da şagi dediğimiz tüylü halılar, yün halılar bunlardan uzak durmak gerekiyor. Çünkü bunlar içerilerine ev tozu dediğimiz akarların milyonlarcasını gömmekte ve ne yaparsanız yapın yıkansa dahi bunların çıkarılması mümkün olmamakta ve astım ataklarını tetiklemekte. O yüzden en önemli önerimiz bu. Lütfen tüm ailelerimiz, alerjik çocuğu olan özellikle ailelerimiz bu konuda çok daha dikkatli olsunlar ki bizler de çocuklarımızı daha iyi tedavi edebilelim. Alerjik çocuklar grip aşısı olmalılar. Bunu hatırlatmak istiyorum. Hani ailelere önerilerimizde çevresel ajanları kontrol etmek evet çok önemli. Aynı zamanda da gribal enfeksiyonlar tetiklediği için bu enfeksiyonlardan çocuklarımızı korumamız lazım. Bunun en önemli basamağı, en önemli aracısı da aşılardır. Grip aşısını olursa çocuklar ki Eylül-Ekim ayının başlarında ilk çıktığı dönemde olmalarını öneriyoruz. Tüm çocuklar aslında adaydır ama alerjisi olan, astımı olan, kronik hastalıkları olan, kronik kalp akciğer hastalığı olan çocuklar gibi daha özellikle önlem alınması gereken çocukların ise mutlaka aşılarını yaptırmalarını öneriyoruz. Çünkü endokrin bozucular dediğimiz kimyasallar gündemde. Yani eskisi gibi sağlıklı besinlerle beslenmiyoruz. Çok daha fazla fast food gıdalarla besleniyoruz. İçerisine plastiklerin içerisine konuyor yediğimiz ürünler ve bu endokrin bozucu kimyasallar vücutta birikmekte. Yağ dokusunda, kemik dokusunda anne daha hamile kalmadan önce annenin yağ dokusunda, kemik dokusunda birikiyor ve hamilelikte plasenta aracılığıyla bebeğe geçiyor. Dolayısıyla
alerjik hastalıklar, kanser hastalıkları, eskiden çok rastlamadığımız birçok hastalığa şu anda daha fazla rastlıyoruz. Ben şunu hatırlatmak istiyorum. Anneler çok merak ediyorlar, aileler. Hangi çocuklarda acaba alerji olur? Hangi çocuklar alerjiye, astıma daha yatkındır? Burada bebeğin bebeklik döneminde bizim atopik marş dediğimiz, atopik yürüyüş dediğimiz bir olgu var. Yanaklarında kızarıklıklar, egzamalar, vücudunda gövdelerinde oluşan egzamatöz döküntülerin olduğu atopik dermatitli çocuklar öncelikle böyle başlar. Bir süre sonra besin alerjisi eklenir. Süt ya da yumurta alerjileri en sık görülenler. Arkasından astım tablosu. Çocuk biraz daha büyüdükçe, yaş aldıkça alerjik rinit ve konjonktivit olarak hayatlarına devam edebilirler ki işte biz buna atopik yürüyüş diyoruz. Atopik marş. Dolayısıyla eğer bir çocuğun geçmiş öyküsünde egzamaları varsa ya da besin alerjisi varsa biz buna çocuğun özgeçmişi diyoruz. Alerjik bir özgeçmişe, atopiye sahip bir çocuksa astıma aday bir çocuk oluyor. Ya da aile öyküsü, buna da soy geçmiş diyoruz. Anne ya da baba, özellikle ebeveynler çok kıymetli. Bunlardan birisinde varsa ki ikisinde birden varsa olasılık daha da çok artıyor. Alerjik öykü, astım olmak zorunda değil. Alerjik rinit de olabilir, konjonktivit de olabilir. Bu çocukta atopiye yani alerjiye eğilimi arttıran faktörler arasındadır. Ben tüm çocuklarımızın sağlıkla yaş almasını diliyorum. Ailelerimize mutlu, huzurlu, sağlıklı, barış dolu, öncelikle ülkemizde ve tüm dünyada barış dolu, huzurlu günler diliyorum. Sağlıkla kalın. Medok'tan Garcinia Jel 8'de sağlığı sundu.